Çalınan masumiyetler. Bir anaokulundaki karanlık sırlar. Sevgili izleyiciler, bugün size gerçeklere dayanan çarpıcı bir hikaye anlatacağım. Video boyunca yorumlara memleketinizi yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle abone sayımız hedefin çok altında kaldı. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Zil butonuna da tıklarsanız yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Akasya Anaokulu, İzmir'in zengin Karşıyaka semtinde, ağaçlarla çevrili, pembe boyalı, pencereleri renkli figürlerle süslü sevimli bir binaydı. Güneşin ilk ışıkları binanın üzerine vururken, dışarıdan bakıldığında çocukların mutlu çığlıklarının ve kahkahalarının duyulduğu cennet gibi bir yerdi. Okul bahçesinde rengarenk çiçekler, minik çocuk heykelleri ve güvenli oyun alanları vardı. Girişte "Geleceğimiz burada başlıyor" yazılı büyük bir tabela, velileri ve çocukları karşılıyordu. Derin Yılmaz, 32 yaşında yeni mezun bir okul öncesi öğretmeni, hayallerini gerçekleştirmek üzere Akasya Anaokulu'nda işe başlamıştı. 8 yıl boyunca üniversite eğitimini akşam kurslarına giderek tamamlamış, gündüzleri büyük bir markette kasiyer olarak çalışmıştı. Zorlu bir yaşamdan geçmiş olmasına rağmen, gözlerindeki ışıltı ve idealizmini hiç kaybetmemişti. İlk kez çocuklarla çalışacak olmanın heyecanıyla dolup taşıyordu. Üniversitedeki tüm projelerinde çocuk hakları ve güvenliği konusuna odaklanmış, bu konuda takdir toplamıştı. Ancak anaokulunun kapısından içeri adım attığı andan itibaren, içinde bir şeylerin yanlış olduğuna dair garip bir hisse kapıldı. Koridorlar fazla sessizdi, personel asık suratlıydı ve en tuhafı, çocukların çoğu gülmüyordu. Arada bir duyulan gülüşler bile kontrollü gibiydi. Sanki izin verildiği kadar neşeliydiler. "Hoş geldin Derin Hanım," dedi müdüre Nesrin Kartal, soğuk ve hesaplı bir ses tonuyla. 45 yaşlarında, kusursuz topuzu, dar kesimli takım elbisesi ve incecik çerçeveli gözlükleriyle otorite yayan bir kadındı. "Umarım beklentilerimizi karşılarsın. Akasya'da disiplin önceliğimizdir. Sabah 7'de gelir, akşam 6'da çıkarsın. Çocuklar bizim kontrolümüzdedir ve bu kontrolü asla kaybetmeyiz." Nesrin Hanım, Derin'i koridorda gezdirirken okulun tarihçesini anlattı. Akasya 15 yıldır bu semtin en saygın kurumu. Belediye başkanından ünlü iş insanlarına kadar herkesin çocuğu burada eğitim gördü. Kardeşim Serkan okulumuzun tanıtım ve belgeleme işlerini yürütür. Ayda bir gelip çocukların gelişim süreçlerini fotoğraflar ve videoya alır. Derin, "25 yıldır çocuklarla çalışıyorum," diye ekledi Şefika Hoca, anaokulu koordinatörü. Şefika 50 yaşlarında, sert bakışlı, kare yüzlü bir kadındı. Kısa gri saçlarını göleyle geriye taramış, boynuna incecik bir altın kolye takmıştı. "Ve öğrendiğim en önemli şey şu: sınırlar olmadan çocuklar şımarır, kontrolden çıkar. Bizim metodumuz etkili, veliler de memnun. Özel zamanlarımız, özel odalarımız ve özel kurallarımız var. Hiçbir çocuk kurallara karşı gelemez. Karşı gelenler cezalandırılır." Kelimeyi öyle bir vurgulamıştı ki, Derin'in içinden bir ürperti geçti. "Nasıl bir ceza?" diye sordu merakla. Şefika gülümsedi. Ama bu gülümseme gözlerine ulaşmadı. "Zamanla göreceksin. Her çocuğun kişiliğine göre farklı yaklaşımlarımız var." Derin, serçe sınıfı olarak adlandırılan 3 yaş grubunu devralacaktı. 18 çocukluk sınıfta, parlak renkli masalar ve sandalyeler, oyuncak köşeleri, kitaplıklar vardı. Her şey çok düzenli, çok sistemliydi. Çocukların çizimleri bile aynı temada, aynı renklerdeydi. Sanki tek bir elden çıkmış gibi mükemmel bir düzenleri vardı. İlk gününde, parlak mavi gözleri ve dalgalı kumral saçlarıyla dikkat çeken bir kız çocuğu dikkatini çekti. Melisa Aydın. Kızın büyük gözleri sürekli kapıya kilitlenmiş, sanki birinin içeri girmesini bekliyormuş gibi tetikte görünüyordu. Diğer çocuklar oyun oynarken, o tek başına bir köşede oturuyor. Elindeki oyuncak ayıya bir şeyler fısıldıyordu. "Melisa, gel haydi resim yapalım," dedi Derin, kıza yaklaşarak. Kız ürktü, geri çekildi. Ayısını göğsüne bastırdı. "Yapamam, ellerim kirlenir." Derin şaşırdı. "Ziyanı yok canım, sonra yıkarız." "Hayır," dedi Melisa, sesi titreyerek. "Kırlı çocuklar temizlik odasına gider." "Temizlik odası mı?" Derin merakla sordu. Ama tam o sırada koridordan ayak sesleri duyuldu. Şefika Hoca kapıda belirdi. "Derin Hanım, çocuklar öğle uykusuna yatacak. Lütfen şimdi minderlerine geçmeleri için yardımcı ol." Uyku odası, Derin'in gözüne çarptı. Renkli minder ve yataklarla dolu geniş bir alandı. Ancak dikkati çeken bir detay vardı.
Kapı dışarıdan kilitlenebilir türdeydi ve pencereler jaluzilerle tamamen kapanıyordu. "Neden kapıda kilit var?" diye sordu Derin, masumca. "Çocukların güvenliği için," dedi Şefika, kısa kesip konuyu değiştirerek. Derin, çocukları uyku odalarına yönlendirirken Melisa'nın davranışlarını inceledi. Kız yatağına gitmedi. Diğer çocuklardan uzakta, köşede ayakta bekliyordu. Diğer çocuklar mavi ve pembe minderlere yönelirken Melisa sadece izliyordu. "Melisa, haydi bakalım, uykuya yatma zamanı," dedi Derin kibarca. "Ben mindere yatamam," dedi Melisa, kendinden emin bir şekilde. "Sadece mükemmel çocuklar minderde yatabilir." Derin dona kaldı. "Ne demek istiyorsun canım? Her çocuk minderde yatabilir." "Hayır," dedi Melisa, başını iki yana sallayarak. "Mükemmel çocuklar minderde, iyi çocuklar yerde, kötü çocuklar." Cümlesini bitiremedi. "Kötü çocuklar nerede uyur Melisa?" diye sordu Derin. Boğazına bir yumru oturmuştu. Tam o sırada Şefika Hoca kapıda belirdi. "Melisa yine mi başladı? Gel buraya küçük hanım." Sert adımlarla Melisa'yı kolundan tutup dışarı çıkardı. Derin, çocukları uyutup dinlenme odalarına geçti. Diğer öğretmenler sohbet ediyordu. Derin'in dikkatini çeken Ayla ve Canan, okulun eski öğretmenlerindendi. "Yeni çocuk nasıl?" diye sordu Ayla, 10 yıllık okul öncesi öğretmeni. İri yapılı, 40'ların sonlarında bir kadındı. Yüz ifadesi sürekli yorgun görünüyordu. "İyiler. Sadece Melisa biraz tuhaf davranıyor," dedi Derin. Ayla ve diğer öğretmen Canan bakıştılar. "Melisa, zor bir çocuk," dedi Ayla. "Annesi vefat etmiş. Babası Hakan Bey ise çok zengin ve meşgul bir adam. Ülkenin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi, uluslararası ihaleler alıyor. Çocuğa vakit ayıramıyor. Biz Melisa'ya özel ilgi gösteriyoruz," diye ekledi Canan. Genç, incecik yapılı bir kadındı. Gözleri sürekli etrafı tarıyordu. "Bazı çocuklar özel metotlar gerektirir." "Özel metodlar mı?" diye sordu Derin. Ayla konuyu değiştirdi. "Yarın müdürümüzün kardeşi Serkan Bey gelecek. Aylık fotoğraf çekimi için. Tüm çocukların temiz ve düzgün olduğundan emin ol." Derin, eve dönerken kafası karışıktı. Akasya'daki ilk günü beklediği gibi değildi. Okulun atmosferinde bir tuhaflık vardı. Çocukların davranışlarında, öğretmenlerin konuşmalarında bir gariplik. Acaba gerçekten de özel bir metot mu uyguluyorlardı? Yoksa daha karanlık bir şey mi vardı? İkinci hafta, Derin sınıfına gelen çocukları gözlemlemeye başladı. Melisa dışında başka çocukların da garip davranışları vardı. 4 yaşındaki Eren sürekli üzerini değiştirmek istemiyor. Tuvalet sonrası yardım istiyor. Kimseyle konuşmuyordu. Ufak tefek, çelimsiz bir oğlandı. Koyu renk gözleri sürekli endişeli bakıyordu. 5 yaşındaki Maya'nın kollarında ve bacaklarında gizemli morarmalar vardı. Siyah uzun saçlı, ince yapılı bir kızdı. Sürekli uzun kollu kıyafetler giyiyor. Oyunlar sırasında kenardan izlemeyi tercih ediyordu. Bir gün sanat etkinliği sırasında çocuklara ailelerini çizmelerini söyledi. Melisa siyah kalemiyle tuhaf bir çizim yaptı. Aşağıda küçük kareler içinde çocuk figürleri, üstte ise dev gibi gölgeler vardı. Çizimdeki çocukların yüzü yoktu. Sadece ağızları açık, sanki bağırıyorlarmış gibi. "Bu ne Melisa?" diye sordu Derin, resme bakarak. "Kimler var bu resimde?" "Temizlik odası," dedi Melisa fısıltıyla. "Kötü çocuklar için." "Temizlik odası nerede?" diye sordu Derin, ürpererek. Melisa parmağıyla koridorun sonunu işaret etti. "Şefika teyze ve temizlikçi Hayri amca oraya götürür. Ama orası çok soğuk ve çocuklar ağlar." "Neden ağlıyorlar?" diye sordu Derin, sesi titrerken. Melisa çevresine tedirgin bakışlar attı. Sonra fısıldadı. "Orada sırları saklamayı öğreniyoruz. Eğer saklayamazsak ceza alırız. Bazen sıcak kaşıklarla." Sustu. Sanki çok şey söylemiş gibi elleriyle ağzını kapadı. Derin içinde bir şeylerin kırıldığını hissetti. O akşam eve dönerken ne yapması gerektiğini düşündü. Melisa'nın anlattıkları basit bir çocuk hikayesi miydi? Yoksa daha korkunç bir gerçeğin ipucu mu? Eğer gerçekten çocuklara kötü davranılıyorsa bunu kanıtlamalıydı. Ama nasıl? Küçük bir ses kayıt cihazı satın aldı. Ayrıca cep telefonunun gizli kamera özelliğini kullanmayı düşündü. Kanıt toplamalıydı. Ama çok dikkatli olmalıydı. Şüpheleri doğruysa çocuklar tehlikedeydi. Yanlışsa kariyeri mahvolabilirdi. Ertesi gün müdüre Nesrin'in kardeşi Serkan anaokulu için geldi. İyi giyimli,
karizmatik, 30'lu yaşlarında bir adamdı. Koyu renk saçları göleyle geriye taranmış, lacivert takım elbisesi içinde kendinden emin görünüyordu. Fotoğraf ekipmanıyla gelmiş, çocukları tek tek çekmek için özel bir oda hazırlanmıştı. "Derin Hanım, lütfen çocukları birer birer gönder," dedi Şefika. Çocuklar odaya gidip gelirken, Derin bazılarının yüzündeki korku ifadesini fark etti. Özellikle Melisa, odaya gitmek istemedi. Şefika zorla onu götürdü. Kızın gözlerindeki panik Derin'i derinden etkiledi. Bu sadece fotoğraf çekimi korkusu olabilir miydi? Derin merakını yenemedi. "Aysel Hanım, tuvalete gidebilir miyim?" diye sordu yardımcı öğretmene. Sonra gizlice koridora çıktı. Çekim odasının kapısından içeri göz attığında gördükleri onu dehşete düşürdü. Serkan çocukları ürkütücü pozlarda fotoğraflıyor. Bazılarını kucağına oturtuyordu. Oda normal bir fotoğraf stüdyosundan çok profesyonel bir film platosuna benziyordu. Işıklar, yeşil ekranlar, çeşitli kostümler. "Melisa, biraz daha gülümse," diyordu Serkan, kızın çenesinden tutarak. "Geçen seferki gibi. Hadi, başla." Derin titreyerek geri çekildi. Bu sadece masum fotoğraflar değildi. İçgüdüleri ona bir şeylerin çok yanlış olduğunu söylüyordu. Sarsılmış bir halde tuvalete gitti. Birkaç dakika kendini toparlamaya çalıştı. Döndüğünde çocuklar tek tek fotoğraf odasından dönmeye başlamıştı. Hepsinin elleri titriyor. Bazıları ağlıyordu. O akşam evde saatlerce düşündü. Şüphelerini dile getirse buna kim inanırdı? Akasya Anaokulu şehrin en saygın kurumlarından biriydi. Müdüre Nesrin tanınmış bir eğitimciydi. Üstelik henüz somut bir kanıtı yoktu. Telefonuyla çekmeye çalıştığı gizli video karanlık ve bulanıktı. Hiçbir mahkemede delil olarak kullanılamazdı. Ancak bir öğretmen olarak sorumluluğu vardı. Çocukları korumak onun göreviydi. Telefonuna uzandı ve eski arkadaşı, şimdi polis dedektifi olan Cem Solmaz'ı aradı. Üniversiteden arkadaşıydı. Güvenilir biriydi. "Cem, ben Derin. Seninle konuşmam gerek. Çok önemli." Ertesi sabah erkenden buluştular. Derin, Akasya'daki tüm şüphelerini ve gözlemlerini Cem'e anlattı. "Yanlış anlamış olabilir miyim?" dedi Derin, endişeyle. "Belki de paranoyaklık yapıyorum. Ama çocukların yüzündeki o korku. Melisa'nın sözleri. Orada bir şeyler oluyor Cem. Hissedebiliyorum." Cem, Derin'i dikkatle dinledi. "Bak Derin, senin sezgilerine güveniyorum. Ama bu çok ciddi bir iddia. Akasya, zengin ve güçlü insanların çocuklarını gönderdikleri bir yer. Müdüre Nesrin'in kocası belediye başkan yardımcısı. Temkinli olmalıyız." "Biliyorum," dedi Derin. "Ama çocuklar bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Maya'nın vücudundaki morarmalar, Eren'in davranışları ve o tuhaf çekim odası." "Tamam," dedi Cem sonunda. "Gayri resmi bir araştırma yapacağım. Ama kanıt gerek Derin. Somut bir şeyler olmadan harekete geçemem." "Ben kanıt toplayacağım," dedi Derin kararlılıkla. Ertesi gün Derin, cebindeki kayıt cihazıyla okula gitti. Önceki gün okulun her köşesini incelemiş, şüpheli alanları zihnine not etmişti. Bahçedeyken kaydı başlattı. Etrafta dolaşan çocukları izlerken, birkaçının diğerlerinden daha çekingen olduğunu, hatta okul bahçesinin belli alanlarından kaçındıklarını fark etti. "Eren, gelip benimle oynamak ister misin?" diye seslendi bir grup çocuğa. Eren, ufak tefek bir oğlan çocuğu, başını iki yana salladı. "Hayır öğretmenim, teşekkür ederim. Ben uzaktan izlemeyi tercih ederim." "Neden öyle diyorsun Eren? Diğer çocuklarla oynamak eğlenceli değil mi?" Eren, etrafına bakındı. Sanki kendilerini izleyen biri varmış gibi. Bazen eğlenceli olmayan oyunlar da var öğretmenim." "Nasıl oyunlar?" diye sordu Derin, yanına çömelerek. "Özel oyunlar," dedi Eren, sesi titreyerek. "Serkan amca ve Hayri amcanın oyunları. Onları sadece özel çocuklar öğrenebilir." Derin, midesinin kasıldığını hissetti. "Sen de özel çocuk musun Eren?" Eren başını öne eğdi. Cevap vermedi. Başka bir çocuk, Maya koşarak yanlarına geldi. "Öğretmenim, Şefika öğretmen çağırıyor sizi. Çok acilmiş." Derin içini çekti. "Tamam Maya, hemen geliyorum." Eren'e döndü. "Sonra konuşuruz. Tamam mı?" Eren başını salladı. Ama gözlerinde Derin'in yüreğini sızlatan bir umutsuzluk vardı. Şefika, onu aradığında öğretmenler odasındaydı. "Derin Hanım, yarın velilerimize bir gösteri yapacağız.
Çocukların bazılarını seçtik. Senin sınıfından Melisa, Eren ve Maya katılacak. Lütfen onları hazırla. Ne tür bir gösteri? Diye sordu Derin. Özel bir sunum, dedi Şefika. Serkan Bey yönetecek. VIP velilerimize yaptığımız periyodik bir etkinlik. Derin bu özel sunum neyi içerdiğini merak etti. Çocukları nasıl hazırlaması gerektiğini sorduğunda Şefika kaçamak cevaplar verdi. Sadece güzel giyinmelerini sağla. Gerisi bize ait. Derin gizlice erken geldi ve temizlik odasını araştırmaya başladı. Oda kilitliydi ama pencereden içeri baktığında odanın tahmin ettiğinden çok büyük olduğunu fark etti. Bir köşede küçük yataklar, diğerinde film ekipmanları vardı. Duvarlar kalın yalıtım malzemesiyle kaplıydı. Sanki içeride çıkan seslerin dışarı sızmaması için. "Ne yapıyorsun sen?" Derin arkasını döndüğünde temizlikçi Hayri ile karşı karşıya geldi. 50'li yaşlarında, iri yarı bir adamdı. Yüzünde derin çizgiler ve soğuk, hesaplı bir bakış vardı. "Ben sadece yeni çamaşır suyu arıyordum," dedi Derin, hızla bir yalan uydurarak. "Sınıfta dökülen boyayı temizleyeceğim." Hayri'nin gözleri şüpheyle kısıldı. "Çamaşır suyunu ben getiririm. Burası yasak bölge. Sadece yetkili personel girebilir." Elindeki anahtarları şıngırdattı. Derin hızla oradan uzaklaştı. Ama gördüklerini unutamıyordu. O küçük yataklar, karanlık penceresiz oda, ses yalıtımı. Bağırmaları duymamak için mi? O gün Derin daha dikkatli davrandı. Telefonu her zaman yanındaydı. Küçük bir kayıt cihazını da cebinde saklıyordu. Şefika ve Hayri'nin konuşmalarını, çocuklarla nasıl iletişim kurduklarını kaydetmeye başladı. "Melisa, yarınki sunuma hazır mısın?" diye soruyordu Şefika, çocuğun uzun saçlarını okşarken. "Evet Şefika teyze," dedi Melisa, gözleri yere bakarak. "Hatırlıyorsun değil mi? Konuşma, sadece verilen talimatlara uy. Eğer iyi bir kız olmazsan." "Temizlik odasına giderim," diye tamamladı Melisa cümleyi, sesi titriyordu. Derin bu konuşmayı duyunca, içinde bir öfke kabardı. Çocukların bu korkuyla yaşaması, tehdit edilmesi kabul edilemezdi. Akşam okuldan çıkarken müdüre, Nesrin onu odasına çağırdı. "Derin Hanım, duyduğuma göre bazı sorular soruyormuşsun. Temizlik odası hakkında, Serkan'ın fotoğraf çekimleri hakkında." Nesrin'in sesi tehditkardı. "Sadece çocukları daha iyi anlamaya çalışıyordum," dedi Derin, gerginliğini gizlemeye çalışarak. "Akasya'da özel metodlarımız var," dedi Nesrin, soğuk bir gülümsemeyle. "Bunları sorgulamak yerine uyum sağlamanı tavsiye ederim. İyi öğretmenler her zaman iş bulabilir. Ama burası farklı. Fırsatlar sunar." Masasını açtı. İçinden bir zarf çıkardı. "Bu ayın ekstra ödemesi. Tüm öğretmenlerimize veriyoruz. Özel görevler için. Yarınki sunum sonrası bir miktar daha alacaksın." Derin zarfı aldı. İçinde yüklü miktarda para olduğunu görebiliyordu. "Teşekkürler," dedi. Sesi boğuktu. "Bu arada bir de bunu imzalamanı istiyoruz," dedi Nesrin, önüne bir kağıt uzatarak. "Standart gizlilik sözleşmesi. Okulumuzda gördüğün, duyduğun her şey özeldir ve burada kalmalıdır." Derin o gece uykusuz kaldı. Nesrin'in ima ettiği neydi? Ona da mı rüşvet teklif ediliyordu, yoksa tehdit mi? Zarftaki para, susması için miydi? Belki de diğer öğretmenler de bu parayla susturuluyordu. Akasya'da uzun yıllar çalışan öğretmenlerin rahat yaşam tarzları, pahalı tatilleri, lüks arabalarıydı. Endişeyle Cem'i aradı. "Müdüre bana para teklif etti," dedi. "İmzalamam için bir belge de verdi." "Cem, galiba bir çocuk istismarı şebekesi var burada." "Sakin ol Derin," dedi Cem. "Zarf ve belgeye dokunma. İncelemeliyiz. Yarınki sunum dediğin nedir?" "Bilmiyorum," dedi Derin. "Ama VIP veliler için yapılıyormuş. 3 çocuk katılacak. Korkuyorum Cem. Yarın ne olacak?" "Yarın dikkatli ol ve kayıt cihazını açık tut. Belki bir şey yakalayabiliriz." Derin o sabah erken saatte okula vardığında, bahçede normalde olmayan araçlar fark etti. Lüks arabalar, şoförler, içinde büyüyen kaygıyı bastırmaya çalışarak içeri girdi. Bir hafta sonra, Derin odaya girdiğinde Melisa'nın olmadığını fark etti. "Melisa nerede?" diye sordu Aysel'e. "Hasta, bugün gelmeyecek," dedi Aysel kısaca. Derin sunum gününden sonraki garip değişimleri fark etmişti. Maya daha sessiz, Eren daha ürkekti. Ve şimdi de Melisa yoktu. Derin tam bu konuyu Şefika'ya sormaya gidiyordu ki,
tuvalete gittiğinde alışılmadık bir ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru gitti ve temizlik odasının kapı altından gelen hafif hıçkırıkları duydu. "Kim var orada?" diye fısıldadı. "Derin." "Öğretmenim," dedi tanıdık bir ses. "Melisa, Melisa, ne oldu? Neden oradasın?" "Serkan amca geldi. Bugün beni çekmek istedi ama ağladım. Şefika teyze kızdı. Ceza verdi. 24 saat buraya kapattılar. Lütfen yardım et." Derin'in kalbi sıkıştı. "Sakin ol tatlım. Seni çıkaracağım. Anahtarı nereden bulabilirim?" "Hayri amcanın odasında," dedi Melisa, hıçkırarak. "Ama çok dikkatli ol. Eğer yakalanırsan seni de cezalandırırlar." Derin koridor boyunca ilerlerken aklına cep telefonunu açıp kayıt yapmak geldi. Bu sefer kanıtı vardı. Bir çocuk temizlik odasına kapatılmıştı. Bu açık bir istismardı. Ofise koştu. Acil bir durumda kapıların nasıl açıldığını öğrenmişti. Ana anahtar dolabını buldu ve temizlik odası anahtarını aldı. Telefonunun kamera kaydını açtı. Titreyen elleriyle. Hızla geri döndüğünde kapıyı açtı. Karanlık, havasız odada Melisa'yı ince bir şiltenin üzerinde ürkek ve korkmuş halde buldu. Kız gözlerini kısarak parlak ışığa alışmaya çalıştı. "Hadi gel, seni buradan çıkaracağım," dedi Derin, kızı kucağına alarak. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Melisa, şaşkın gözlerle. "Güvenli bir yere, canım. Bu bir daha asla olmayacak." Tam o sırada, odayı aydınlattığında, Derin'in gözleri dondu. Oda düşündüğünden daha genişti. Bir köşede küçük yataklar sıralanmıştı. Diğer köşede profesyonel ışıklandırma ekipmanları, kameralar ve yeşil ekranlar vardı. Duvarda asılı garip kostümler, peruklar. "Bu da ne böyle?" diye fısıldadı Derin. "Oyun odası," dedi Melisa. "Serkan amca burada bizi çekiyor. Bazen diğer amcalar da geliyor." Derin hızla etrafı telefonuna kaydederken yandan başka bir oda daha fark etti. İçeri adım attığında karşısında büyük bilgisayar ekranları, hard diskler ve profesyonel video düzenleme ekipmanı gördü. Açık duran bir klasörde dosyalarca çocuk videosu. "Allah'ım," diye fısıldadı. Ellerini titrerken hızla telefonuyla birkaç ekran görüntüsü aldı. "Çocuk P-Rino'su çekiyorlar burada." Derin arka kapıdan çıkmaya çalışırken Hayri önlerini kesti. "Dur, nereye götürüyorsun onu?" Adam gözlerini Melisa'ya dikmiş, öfkeyle bakıyordu. "Çekil," dedi Derin kararlılıkla. "Bu çocuk güvende değil burada." "Kime göre?" dedi Hayri, gülümseyerek. "Veliler memnun, müdüremiz memnun, çocuklar uslu. Kimse seni dinlemez Derin hanım. Burada olan burada kalır." Bir anda koluna sert bir el yapıştı. "Şefika, Melisa'yı bırak, yoksa çok büyük sorunlar yaşarsın. 15 yıllık sistemimizi senin gibi toylar bozamaz. Düşün bakalım, senin sözüne mi inanırlar yoksa benim gibi saygın bir eğitimciye mi?" "Bir çocuğu odaya kilitliyordunuz," dedi Derin öfkeyle. "Bu bir suç." "Sen anlamıyorsun," dedi Şefika. "Burası normal bir anaokulu değil. Özel müşterilerimiz var, özel talepleri olan. Bizim yaptığımız sadece aracılık. Çocuklar zarar görmüyor, sadece fotoğraflanıyor." "Buna inanıyor musun gerçekten?" dedi Derin. "Melisa'nın korkusuna bak. Bu bir istismar, hem de en kötüsünden." Hayri yaklaşırken Derin Melisa'yı daha sıkı tuttu. "Sizi polise şikayet edeceğim." Şefika ve Hayri gülmeye başladılar. "Belediye başkan yardımcısının kardeşi ve karısını mı şikayet edeceksin? İyi şanslar Derin. Mahkeme kapısından adım bile atamazsın." Tam o sırada yan kapıdan bir polis ekibi içeri girdi. Cem en öndeydi. Yanında 2 kadın polis memuru vardı. "Kıpırdama. Herkes olduğu yerde kalsın." Müdüre Nesrin koridora fırladı. "Ne oluyor burada? Polis mi? Sorun nedir?" "Serkan Kartal, siz ve diğerleri hakkında soruşturma başlattık," dedi Cem. Derin'in verdiği bilgiler ve kendi araştırmamız sonucu, burada çocuklara yönelik organize bir istismar şebekesi olduğunu tespit ettik. "Bu saçmalık," diye bağırdı Nesrin. "Benim kocam." "Kocanızın pozisyonu sizi koruyamaz," dedi Cem soğuk bir sesle. Çocukların videoları Dark Web'de satılıyordu. Dijital izler Serkan'a ve bu anaokuluna ulaştı. "Aslında biz zaten bir haftadır sizi takip ediyorduk." Derin'in bilgisi sadece süreci hızlandırdı. "Peki Derin'e kimin yardım ettiğini merak ediyordunuz değil mi?"
dedi Cem. Diğer polislere Şefika ve Hayri'yi kelepçelemelerini işaret ederken. 5 ay önce bizim siber suçlar birimimiz, Dark Web'de satılan çocuk istismarı içeriğinde bir ipucu yakaladı. Videolardaki çocukların bir kısmının önlüklerinde Akasya Anaokulu logosu fark edildi. Bu konuda gizli bir soruşturma başlatıldık. Tam o sırada Derin beni arayıp benzer şüphelerini paylaştı. Böylece ona içeriden gözetleme yapması için rehberlik ettik, her gün raporladı. Bu sabah temizlik odasının haber verilmeden didik didik aranması için mahkeme emrini aldık. Ama Derin'in acil araması sayesinde daha erken geldik. Sonraki saatler kaos içinde geçti. Polisler okulu sardı. Çocuklar ailelere teslim edildi. Nesrin, Şefika ve Hayri gözaltına alındı. Serkan ise evinde yakalandı. Bilgisayarında yüzlerce çocuk istismarı içeriği bulundu. Derin, Melisa'yı hastaneye götürdü. Kızın babası Hakan Bey dehşete düşmüştü. "Nasıl fark edemedim?" diye sordu kendine, gözyaşları içinde. "İşime o kadar dalmıştım ki. Her zaman sevgimi göstermek için ona pahalı hediyeler, kıyafetler alırdım. Annesini kaybettikten sonra ona özel ilgi gösterecek iyi bir okul istiyordum. Akasya'nın bu kadar prestijli olması. Özel metodlar dediklerinde üstün zeka eğitimi sanmıştım." "Kendinizi suçlamayın," dedi Derin. "Bu profesyonel bir şebekeydi. Tüm şehri, hatta bazı yetkilileri bile kandırmışlardı. Önemli olan şimdi Melisa'nın yanında olmanız ve iyileşmesine yardım etmeniz." Baba ve kız birbirlerine sarılırken Derin kenara çekildi. Melisa şimdi güvendeydi. Ama diğer çocuklar, kaç kurban vardı? Kaç çocuğun yaşamı altüst olmuştu? Doktorlar fiziksel istismar izleri bulamasalar da psikolojik travma apaçık ortadaydı. Cem, Derin'in yanına geldi. "İyi iş çıkardın," dedi. "Cesaretin olmasaydı bu şebekeyi çökmemiz çok daha uzun sürerdi. Belki de başka çocuklar da mağdur olurdu." "Peki diğer yetişkinler, videoları satın alanlar, VIP gösterilere katılanlar?" diye sordu Derin. "Şebeke ağını takip ediyoruz. Serkan'ın bilgisayarında müşteri listesi bulundu. Aralarında tanınmış iş insanları, bir belediye meclis üyesi, hatta bir mahkeme hakimi bile var. Hepsi tek tek tutuklanacak." "Ya çocuklar, iyileşebilecekler mi?" "Zaman ve sevgiyle," dedi Cem. "Melisa'nın abartılı tepkiler verdiğini söylüyorlardı değil mi? Çocuğun psikolojisi bozuk diyorlardı. Ama aslında istismarın belirtileriydi bunlar. Çocukların sergilediği davranışlara dikkat etmek, neyin normal neyin anormal olduğunu bilmek bu kadar önemli." Derin'in 3 gün sonra polis merkezinde ifadesi alındı. Savcı, ona soruşturma sürecini ve mahkeme tarihini anlattı. "Derin Hanım, tanıklığınız çok önemli. Sizden şunu istiyorum. Çocukların davranışlarındaki değişimleri, Melisa ve diğer çocukların söylediklerini, temizlik odasında bulduklarınızı, hepsini en ince ayrıntısına kadar yazın. Şüpheli davranışları ilk fark ettiğinizde neden hemen polise gitmediniz?" diye sordu başka bir savcı. "Somut kanıtım yoktu," dedi Derin. "Sadece şüpheler ve tuhaf yorumlar. Eğer yanılıyorsam, bir sürü insanın hayatını mahvederdi. Önce kanıt toplamak istedim. Ama şimdi anlıyorum ki, çocuklar söz konusu olduğunda, şüphe bile yeterli bir neden. Geç kalmış olabilirim. Bunun için çok üzgünüm." Aradan aylar geçti. Mahkeme süreci başladı. Medya olayı Akasya skandalı olarak adlandırıyordu. Nesrin, Şefika, Hayri ve Serkan ağır hapis cezaları aldı. Belediye başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı. Soruşturma genişledikçe şebekenin başka okullarda da bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Önemli iş insanları ve politikacılar da tutuklandı. Derin, başka bir anaokulunda çalışmaya başlamıştı. Ancak bu kez sıradan bir öğretmen değildi. Çocuk istismarını önleme konusunda seminerler veriyor, eğitimler düzenliyordu. Yaşadığı deneyimi diğer eğitimcilerle paylaşıyor. Küçük işaretleri nasıl fark edeceklerini anlatıyordu. "Çocuklar size her zaman direkt olarak söylemezler," diyordu bir seminerde. "Ama davranışlarıyla, çizimleriyle, oyunlarıyla anlatırlar. Eğer dikkatle bakmayı bilirseniz, her çocuk size hikayesini söyler." Derin artık yeni bir anaokulunda çalışıyordu. Bu kez okulu kendisi kurmuş, her şeyi titizlikle denetliyordu. Güven Yuvası adını verdikleri bu küçük ama sıcak okulda tüm çocuklara koşulsuz sevgi ve güven aşılanıyordu. Akasya'dan kurtarılan çocukların çoğu onun okuluna geliyordu. Aileler ona güveniyordu. Artık okulda düzenli olarak psikolojik danışmanlık veriliyordu.
çocukların ruh sağlığı, fiziksel sağlıkları kadar önemliydi. Bir gün, çalışma odasındayken kapı çalındı. Melisa ve babası ziyarete gelmişti. Derin aylardır Melisa'nın terapistlerinden düzenli rapor alıyordu. Ama kızı görmeyeli birkaç ay olmuştu. "Öğretmenim," diye koştu Melisa Derin'e doğru. Artık gözlerindeki o korku bulutları yoktu. Yüzündeki gülümseme doğal ve içtendi. "Merhaba güzel kızım," dedi Derin, kıza sarılarak. "Nasılsın bakalım?" "İyiyim. Bak, bunu sana getirdim." Melisa küçük bir resim uzattı. Resimde güneş altında, çiçeklerle dolu bir bahçede oynayan çocuklar vardı. Gökyüzü masmavi, bulutlar pamuk gibiydi. "Ne güzel bir resim," dedi Derin duygulanarak. "Bu çocuklar ne yapıyor?" "Minderde uyuyorlar," dedi Melisa gülümseyerek. "Şimdi hepimiz minderde uyuyabiliyoruz." Derin gözyaşlarını tutamadı. "Evet canım, artık hepiniz minderde uyuyabilirsiniz." Hakan Bey, Derin'e minnetle baktı. "Kızımız hayatını size borçlu. Eğer siz olmasaydınız..." "Ben sadece görevimi yaptım," dedi Derin alçak gönüllülükle. Asıl kahramanlar, tüm korkulara rağmen konuşmaya cesaret eden çocuklar. "Derin Hanım, bir şey sormak istiyorum," dedi Hakan Bey. "Biliyorsunuz, ben bir vakıf kurdum. Akasya'dan kurtulan çocukların iyileşmesi için. Terapiler, destek grupları. Ama bir eğitimcinin bakış açısına ihtiyacımız var. Bizimle çalışır mısınız?" Derin düşünmeden kabul etti. "Elimden ne gelirse yaparım." "Bir de başka bir haberim var," dedi Hakan Bey heyecanla. "Ulusal bir televizyon kanalı bu hikayeyi belgesel yapmak istiyor. Tüm ülkeye istismarın belirtilerini, çocukları nasıl koruyabileceğimizi anlatmak için." "Bu harika bir fikir," dedi Derin. "Belki de başka çocukların kurtulmasına yardımcı olur." Birkaç ay sonra belgesel çekimleri başladı. Derin ve diğer psikoloji uzmanları, Akasya Anaokulu'nda yaşananları ve çocuk istismarının belirtilerini anlatıyordu. Program yayınlandığında büyük bir uyanış yaşandı. Ulusal çapta çocuk koruma politikaları güçlendirildi. Yasa değişiklikleri yapıldı. "Bazen karanlığı aydınlatmak için tek bir mum ışığı yeterlidir," diyordu Derin, belgeselin son sahnesinde. "Eğer bir çocuğun gözlerindeki korkuyu görürseniz, onun sessiz çığlıklarını duyarsanız, lütfen görmezden gelmeyin. Tek bir hayatı değiştirmek, tüm dünyayı değiştirmek demektir." Bu olay, tüm ülkede çocuk istismarına karşı farkındalığın artmasını sağladı. Derin'in cesareti ve kararlılığı, onlarca çocuğun hayatını kurtarmıştı. Ama onun için en değerli anlar, Melisa gibi çocukların artık özgürce gülebilmesi, korkusuzca minderlerde uyuyabilmesiydi. Okul bahçesinde çocuklar neşeyle oynuyordu. Artık güvendeydiler. Derin onları izlerken, eğer içgüdülerine güvenmese, şüphelerini dile getirmese neler olabileceğini düşündü. Bazen tek bir kişinin cesareti, birçok hayatı değiştirebilirdi. "Hadi gel Melisa," dedi, elini uzatarak. "Arkadaşların seni bekliyor." Melisa babasına sarıldı. Sonra Derin'in elini tuttu. Koşarak diğer çocuklara katıldı. Artık o da diğerleri gibi, korkusuzca kahkahalar atabiliyordu. Hayat bazen karanlık, bazen acımasız olabilirdi. Ama her karanlık tünelin sonunda bir ışık vardı. Derin, bu ışığı görebilen ve gösterebilen bir öğretmen olarak her gün mücadele etmeye devam edecekti. Çünkü her çocuk koşulsuz sevgiyi ve güveni hak ediyordu. Sevgili izleyiciler, bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Etrafımızdaki işaretleri görmek, çocukların sessiz çığlıklarını duymak ve harekete geçmek hepimizin sorumluluğu. Eğer bir çocuğun davranışlarında değişiklikler görüyorsanız, lütfen kayıtsız kalmayın. Tek bir kişinin cesareti binlerce hayatı değiştirebilir. Eğer video size dokundu ve faydalı olduysa, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.